İş arama sürecindesiniz ve bu süreçlerle ilgili çevrenizden çok fazla yorum, deneyim, söylenti duyuyorsunuz. Her yerden bir şeyler söylüyorlar. Biri öyle diyor, öbürü başka türlü söylüyor. Kafanız karışıyor. İnanın o duyduklarınızın çoğu sadece rivayet. Eğer iş arayışındaysanız ya da iş aramaya başlayacaksanız doğru yerdesiniz, çünkü bugün bu videoda işe alımla ilgili en çok karşılaşılan 8 şehir efsanesini sizlerle birlikte bakacağız. En az bir kere iş arayan ya da en az bir kere aday arayan birinin işe alımlarla ilgili bir fikri oluşur. Bu fikirler bazen söze dönüşür. Adaylar, çalışanlar, işe alımcılar arasında kulaktan kulağa yayılır. Kar topu yuvarlana yuvarlana çığ olur. İşte size işe alım dünyasında çok karşılaşılan şehir efsanelerine 8 örnek. İşe girebilmek için bir tanıdığınızın olmasına gerek yok. Bu kesinlikle safsata. Hiç öyle değil. İş dünyasının içindeki network'ünüz, LinkedIn'deki Türk kullanıcıların tabiriyle bağlantılarınız, çevreniz tabii ki kıymetlidir. İlişkileriniz ilgili kişilere en azından CV'nizi ulaştırmanızı sağlayabilir. Ben 96'dan bu yana çalışma yaşamının içindeyim. 20 yıldan fazla süre büyük kurumsal şirketlerde çalıştım. 8 yıla yakın danışmanlık yaptım. Danışmanlık yaptığım sürede yüzlerce şirketin içine girerek çalışma, irili ufaklı birçok organizasyonu içinden tanıma imkanım oldu. Hiçbir yerde sırf birinin tanıdığı diye birinin işe alındığını görmedim. Kimse bana böyle bir taleple de gelmedi. Benden öncesini bilmiyorum. Belki 80'li yıllarda farklı bir dünya vardı. Ama son 30 yılda bu efsanenin geçersiz olduğunu söyleyebilirim. Bir tanıdık, bir yakın en fazla CV'nizin ilgili kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Bu mümkün. Ve fakat bu işe alınmayı bırakın, görüşmeye davet edilmenizi bile garanti etmez. CV'niz kağıt üzerinde uygun değilse görüşmeye de çağrılmayabilirsiniz. Dolayısıyla o yakınınızın, o tanıdığınızın bir etkisi olmaz. Türkiye son 30 yılda çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadı. Büyük krizlerden geçtik. 94 krizinde, ki ben daha o zaman üniversitedeydim ama çevremizde krizi hissettik ve yaşadık. Hep beraber yaşadık. Binlerce şirket iflas etti. Yüz binlerce esnaf kepenk kapattı. 2001 krizinde dolar gözümüzün önünde 2 katına çıktı. Çok kısa bir süre içinde oldu. O zamanlar CNBC vardı, bir ekonomi kanalı. Şimdi sanıyorum yine geri dönüyormuş. CNBC ekranın sağ altında dolar TL kurunu böyle bir ibre gibi bir şeyle gösterirdi. O ibre gözümüzün önünde sağa doğru yattı. Aylarca iş dünyası durdu. 2001 Şubat ve 2001 yaz ayları arasındaki o 4-5 aylık dönem Türkiye'deki iş dünyası için çok karanlık bir dönemdir. Sonrasında 2008 krizi, sonrasında 2010'lu yıllarda olanlar, 2020'de başımıza gelen pandemi, post pandemi döneminde pandeminin yarattığı etkilerin ortaya çıkardığı finansal sıkıntılar, ki hala bunun sancıları devam ediyor. Şirketler finansal olarak çok zorlandı. Eskiden iş dünyasında mali anlamda daha rahat hareket edilirdi. Daha rahat bütçe kullanılırdı. Şimdi artık öyle değil. En büyük şirketler bile, finansal yapısı, mali yapısı en kuvvetli şirketler bile adım atarken kılı kırk yarıyor. Günümüzün sert rekabet koşulları içinde şirketler birilerinin gönlü olsun diye işe alım yapamıyor. Kimsenin bir diğerinin gönlünü yapacak hali yok. Dolayısıyla siz iyi olun, deneyimleriniz iyi olsun, becerileriniz yerinde olsun. Tek ihtiyacınız olan şey bu. Akranlarınızdan bir adım önde olun. O bir adım öne geçmeyi başarabilirseniz, deneyimlerinizle ve becerilerinizle, inanın iş aramanıza bile gerek yok. Hayalinizdeki iş siz aramasanız da gelip sizi bulacaktır. Bir diğer klişe söylenti de deneyimin ilgilerini çekerse seni hemen ararlar derler. Az önce bahsettiğimiz gibi şirketler artık kılı kırk yarıyor. Şirketler değerlendirme süreçlerinden ve adaylarla ilgili kararlarından %100 emin olmak istiyor.
Ve bazen bu süreçlerde araya başka süreçler giriyor. Üzerinde çalışılan bütçe takvimi, araya giren kaçınılmaz seyahatler bazen işe alımı ikinci plana itebilir. Hal böyle olduğunda da işe alımlar haftalar bazen aylar sürer. Dolayısıyla hemen haber alamayabilirsiniz. Hemen haber alamazsanız moralinizi bozmayın. Bu aday bolluğunda dikkat çekmek istiyorsan farklı bir şeyler yap derler. CV'niz başvurduğunuz rolün gerektirdiği deneyimi, ilgili eğitimi, o iş için ihtiyaç duyacağınız becerileri içeriyorsa ve gösteriyorsa ayrıca fantastik bir şey yapmanıza gerek yok. İşe uygun değilseniz ne o bazen çok kafaya takılan CV formatları ne de yapacağınız farklı bir şey sürecin dışında kalmanızı engellemez. İleride daha iyi bir işe, daha farklı bir işe geçmek istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. Deneyiminizi arttırmak ve becerilerinizi geliştirmek. Onun dışında çok farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Her dönemde bir fırsat çıkabilir. Bu görüşün aksine tatil dönemlerinde, bayram zamanlarında, yılbaşı dönemlerinde de işe alım yapılır. Bir adaya ihtiyaç duyulduğunda iş dünyasının temposu tatil matil dinlemez. İşe alımlar yavaşlasa da her dönemde sürer. Bununla beraber bir yılı 4'e bölersek Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 ve Q3'te işe alım yoğunluğunun yavaşladığı bir gerçek. Yılın ilk çeyreğinde ve 3. çeyreğinde işe alımlar azalıyor. Neden? Çünkü Q1'de önceki yılın satış telaşı bitmiştir. O yorgunluğun verdiği o dönemden çıkmış olmanın verdiği bir rehavet vardır. Şirket önceki yılın Q4'ünde satış hedefini tutabilmek için depolara malı bastıysa, stok dolmuş taşmışsa zaten bir rehavet oluşur. Bu da Q1'de bazen işe alımları yavaşlatır. Q3'te de tabi burası bir Akdeniz ülkesi. Biraz bir yaz rehaveti olabiliyor. Q2 ve Q4 işe alımın en hızlı olduğu dönemler. Özellikle Q4 yani yılın son 3 ayı şirketlerin hedef tutma telaşına düştüğü, bütçe ayırmakta, bütçe almakta gözlerinin karardığı ve işe alımda atak hamleler yapmaktan kaçınmadıkları bir dönem. Unutmayın, Q4 işe alımlarda diğer dönemlerin daha önünde olsa da her dönemde işe alım yapılır. Size uygun olacak pozisyonun işe alım dönemi geldiğinde sizin hazır olmanız önemli. Derler ki şans hazırlıkla fırsatın kesiştiği yerdir. Fırsatlar eninde sonunda herkese geliyor. Ama sadece hazırlığını yapmış olanlar bu fırsatları şansa çevirebiliyor. İlanları takip eden adaylar ara dönemlerde daha az rekabetle karşılaşabilir. Fırsat yani şans ayağınıza mutlaka gelecek. İyi bir CV şu formatta olur, eskiden çok söylenirdi. Böyle CV formatları dolaşırdı ortalık. İnsanlar birbirlerine örnek olarak o metinleri gönderirdi. Ama artık devir değişti. Deneyiminiz birkaç yılla sınırlıysa CV'nizi bir sayfada belki 2 sayfada toparlayabilirsiniz. Daha deneyimli biriyseniz kendinizi daha iyi ifade edebilmek için daha uzun bir CV formatı hazırlamaktan çekinmeyin. Tabii ki bir ansiklopedi fasikülü gibi kocaman bir şey hazırlamayın. Derli toplu bir metin olsun ama öyle çok da formatlara kafayı takmaya gerek yok. Önemli olan CV'nizin kolay okunabilir olması. İşe alım sürecini yöneten kişi her durumda ne yaptığını biliyor mudur? Emin değilim. Her zaman öyle olmuyor. Her profilde kişi karşınızda işe alımcı konumunda olabilir. İş arama sürecinizde deneyimsiz kişilerle, nezaketten uzak kişilerle, garip sorularla karşılaşabilirsiniz. Acı ama gerçek, hayatın genelinde karşılaştığınız, gündelik yaşamda karşılaştığınız tuhaf profillerin bir kısmı iş yaşamının içinde de varlar. Şaşırmayın ve her profile hazır olun. Karşınızdaki kişi basit bir mülakat teknikleri eğitimi almamış bile olabilir. Yapabileceğiniz sadece şu, mülakata hazırlanmak ve deneyimlerinizi örneklerle güzel bir şekilde aktarmak. Mülakata gitmeden önce daha önceki başarılarınızı, yaptığınız işleri, sizi farklı kılan işinizle ilgili deneyimlerinizi bir gözden geçirmenizde fayda var.
Bir işe alımcı bir ayda onlarca, yüzlerce adayla tanışır. Bu kadar çok aday görmek tabii ki sağlıksız. Yüzlerce aday görmek bir ayda çok fazla. Ama iş hayatının yoğunluğu içinde bu bazı şirketlerde olabiliyor. Ve katıldığı mülakatlar, o CV'lerin değerlendirilmesi, gündelik toplantıları içinde dönüp her şeye yanıt veremeyebilir. O yüzden mutlaka temas kuracaksanız telefonla aramak yerine e-mail ile ulaşmanızda fayda var. O gün çok yoğun bir günü olsa bile fırsat bulduğunda e-mailinize yanıt vermeye çalışacaktır. Yine de bunu yapmanız da şart değil. Siz iyi bir adaysanız ve o işe alımcı için ön plandaysanız o zaten ne yapar eder sizi bulur. Ücret beklentini düşürürsen daha kolay iş bulursun derler bazıları. Bu da doğru değil. Şirketler kendi ücret skalaları içinde alabilecekleri en iyi adayı almak isterler. Hiçbir iyi firma sırf maliyeti daha düşük diye hiç olmayacak birini işe alıp kendi işlerini riske atmak istemez. Dolayısıyla görüşmelerinizde gerçek beklentiniz neyse, aklınızda bir kırmızı çizgi varsa ücret anlamında onu söylemenizde fayda var. Biraz piyasa araştırması yapıp o kırmızı çizgiyi nereden çektiğinize, ücret anlamında tercihinizin doğru olup olmadığına bir bakın. Çünkü bir işe alım sürecinde eğer o süreç tıkanacaksa süreç döner dolaşır, ücret de tıkanır. İşe alımla ilgili bu söylentiler iş arama sürecinizi olumsuz etkileyebilir. Özellikle deneyiminiz sınırlıysa çevrenizden duyduğunuz şeyleri deneyimli kişilerle paylaşın. Fikir sahibi olmadan önce bilginin doğruluğundan, inanılabilir olduğundan emin olmaya gayret etmekte fayda var. Bir YouTube izleyicisiyseniz ve videoyu beğendiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Lütfen abone olun, bildirimleri açın ve beğeni butonuna basın. Ayrıca videonun faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmaktan da çekinmeyin. Bu kanalın konusu insan, çünkü en önemlisi insandır.